Hazreti Musa ve Firavun'la mücadelesi. Merhaba. Bugünkü videomuzda İslam'da önemli bir yere sahip olan, Kur'an-ı Kerim'de en çok ismi geçen peygamberlerden biri olan Hazreti Musa'nın hayatını ve mücadelesini detaylı bir şekilde ele alacağız. Hazreti Musa'nın hayatı, mucizeleri, Firavun ile mücadelesi ve İsrailoğullarını kurtarışı. Hepsi bu videoda. Hazırsanız başlayalım. Hazreti Musa, Kur'an-ı Kerim'in 34 suresinde tam 136 kez zikredilmektedir ve Kur'an'da bahsedilen peygamberler arasında en fazla anlatılanıdır. Doğumu ve bebeklik dönemi. Kur'an-ı Kerim, Musa'nın dünyaya geldiği dönemde Mısır'ın ve İsrailoğullarının durumunu naklederken, Firavun'un halkını çeşitli zümrelere böldüğünü, bir kısmını güçsüz bulup baskı ve zulüm yaptığını, erkek çocuklarını öldürüp kız çocuklarını sağ bıraktığını bildirmektedir. İslami kaynaklara göre Amram 70 yaşındayken Musa dünyaya gelmiştir. Bu sırada iş başında Ebu Nümeyr adlı Firavun vardı. Bu zat rüyasında Beytülmakdis'ten çıkan bir ateşin Mısır'a sıçradığını ve Mısır'ın evlerini yaktığını, bütün Kıptileri yok ettiğini ancak İsrailoğullarına zarar vermediğini görmüştür. Rüyanın yorumunu yapanlar, İsrailoğulları içinden doğacak bir çocuğun elinden saltanatını alacağını, düzenini bozacağını ve dinini değiştireceğini söyleyince, Firavun, İsrailoğullarından doğan her erkek çocuğun öldürülmesini emretmiş, daha sonra da 1 yıl öldürülmelerini, 1 yıl sağ bırakılmasını istemiş ve böyle bir yasak yılda Hazreti Musa doğmuştur. Hazreti Musa'nın annesine ilahi vahiy yoluyla bir talimat verilir. Çocuğunu emzirmesi, ancak endişe duyarsa bir sandığa koyarak Nil nehrine bırakması ve kaygılanmaması emredilir. Ona bu çocuğun geri döneceği ve büyük bir peygamber olacağı müjdelenir. Annesine, onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman da onu suya bırak. Korkma ve üzülme, çünkü biz onu sana geri vereceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız diye ilham ettik. Kasas 7. Annesi onu daha fazla gizleyemeyeceğini anlayınca söyleneni yapar ve çocuğu bir sandık içinde nehre bırakır, Musa'nın ablasına da kardeşinin akıbetini uzaktan gözlemesini söyler. Firavun'un ailesi onu nehirde bulup alır. Hazreti Musa'nın sandığı Firavun'un hanımı Asiye tarafından bulunur. Asiye, çocuğun öldürülmemesi için Firavun'u ikna eder ve onu evlatlık edinir. Musa, Mısırlı hiçbir süt anneyi kabul etmeyince ablası ona bir süt anne bulmayı teklif eder. Böylece Musa tekrar annesine kavuşturulmuş olur. Kasas suresinde bu durum şöyle açıklanmaktadır. Firavun'un karısı, benim ve senin için bir göz aydınlığı, onu öldürmeyin. Belki bize faydası olur yahut onu evlat ediniriz dedi. Onlar işin sonunu sezmiyorlardı. Biz daha önce ona süt anneleri yasaklamıştık. Bunun üzerine kız kardeşi, size onun bakımını üstlenecek ve ona samimi davranacak bir aile göstereyim mi? Dedi. Böylece onu annesine geri verdik ki gözü aydın olsun, üzülmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Bir rivayete göre Musa kendisini kucağına alan Firavun'un sakalını yolmuş, diğer bir rivayete göre ise elindeki sopayla Firavun'un başına vurmuştur. Buna öfkelenen Firavun, Musa'nın öldürülmesini emretmiş. Fakat Asiye onun daha çocuk olduğunu ve ne yaptığını bilmediğini söylemiştir. Bunu ispatlamak için de bir tarafa ateş, bir tarafa mücevher koymuş. Musa mücevhere uzanınca Cebrail elini ateşe yöneltmiş. Ateşi alan Musa onu ağzına götürmüş ve bu yüzden dilinde tutukluk oluşmuştur. Gençlik yılları ve Medyen yolculuğu. Kur'an, Hazreti Musa'nın bir Mısırlıyı kazayla öldürmesini önemli bir dönüm noktalarından biri olarak anlatır. Musa, şehirde, halkın habersiz olduğu bir zamanda girdi. Orada biri kendi tarafından, diğeri düşman tarafından olan 2 adamın birbiriyle kavga ettiğini gördü. Kendi tarafından olan kişi düşmanına karşı ondan yardım istedi. Musa da ona bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. Bu şeytanın işindendir. O gerçekten saptırıcı, apaçık bir düşmandır dedi. Kasas 15.
Bu olaydan sonra Firavun'un onu öldürmek istemesi üzerine Hazreti Musa Medyen'e gider. Medyen suyunda iki kıza hayvanlarını sulamada yardımcı olur. Kızların babası Hazreti Musa'yı çağırıp başından geçenleri dinler, ona emniyette olduğunu ve 8 yıl çalışması karşılığında kızlarından biriyle evlenebileceğini söyler. Musa bu teklifi kabul eder ve orada 10 yıl kalır. Bu süreçte Hazreti Musa hem ruhen hem de fiziksel olarak olgunlaşır. Peygamberliğe seçilişi Hazreti Musa süresini tamamlayınca ailesiyle birlikte Medyen'den ayrılır. Tur civarına geldiğinde dağda ateş görür. Yolu soracak birini bulmak veya bir ateş parçası almak için yaklaştığında vadinin sağ yamacından gelen bir sesle kendisine ayakkabılarını çıkarması emredilir ve peygamber olarak seçildiği bildirilir. Evet, ben senin Rabbinim. Hemen pabuçlarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadi Tuva'dasın. Taha 12. Bu esnada Hazreti Musa'ya asa ve 7 beyza, beyaz el mucizeleri verilir. Elindeki nedir ey Musa? Dedi. O benim asamdır. Dedi. Ona dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak silkerim ve onda başka işlerde de yararlarım vardır. Allah dedi ki, onu yere at ey Musa. O da attı. Bir de ne görsün? Yılan olmuş, koşuyor. Allah dedi. Tut onu ve korkma. Biz onu yine eski haline döndüreceğiz. Taha 17-11. Allah, Musa'dan sonra elini koynuna sokmasını, onu çıkardığında kusursuz bembeyaz olacağını haber verir. Ve bu iki şey senin Rabbin tarafından Firavun'a ve onun çevresindeki seçkinlere gönderilen bir elçi olduğunu gösteren alametlerdir, der. Bu iki mucize, Firavun ve adamlarına karşı Musa'nın haklı ve yetkili olduğunu göstermek üzere Allah tarafından verilmiş iki delildir. Firavun ile mücadele. Hazreti Musa, kardeşi Harun ile birlikte Mısır'a dönerek Firavun'a Allah'ın elçileri olduklarını bildirip ondan İsrailoğullarını kendileriyle beraber göndermesini isteyince Firavun şöyle der: "Biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yılını aramızda geçirmedin mi? Sonunda o yaptığın işi de, adam öldürmeyi, yaptın. Sen nankörün birisin." Hazreti Musa o işi bilmeden yaptığını, korkunca da kaçtığını söyler. Firavun, inkar ettiği gibi Musa'nın tanrısına çıkmak için Haman'dan bir kule yapmasını ister, ayrıca kendisini tanrı kabul etmezse onu hapsedeceğini Musa'ya bildirir. Musa Firavun'a Allah'ın elçisi olduğunu söyler ve inanması için ona asa ve beyaz el mucizelerini gösterir. Bunun üzerine Firavun Mısır'ın önde gelen sihirbazlarını toplar. Sonunda Musa'nın asası sihirbazların oyuncaklarını yutar. Sihirbazlar iman edince Firavun tarafından cezalandırılırlar. Firavun küfründe ısrar eder, İsrailoğullarına baskı ve zulüm daha da artar. Bunun üzerine Musa 9 mucize gösterir. Bunlar asa, beyaz el, tufan, çekirge, haşere, kurbağa, kan, karanlık ve Kızıldeniz'in yarılmasıdır. Allah, Hazreti Musa'ya İsrailoğulları ile birlikte Mısır'dan ayrılmasını emreder. Bir gece vakti yola çıkan Hazreti Musa ve kavmi Kızıldeniz kenarına ulaşır. Firavun ve ordusu peşlerine düşer. Hazreti Musa asasını denize vurduğunda deniz ikiye ayrılır. İsrailoğulları geçer ve Firavun ordusuyla birlikte boğulur. İsrailoğulları denizi geçtikten sonra 30 ve 10 gecelik bir süreyle dağa çağrılan Hazreti Musa yerine kardeşi Harun'u bırakarak dağa çıkar. Rabbini görmek istediğini söyleyince dağa bakması emredilir. Dağ paramparça olur. Daha sonra Hazreti Musa'ya ilahi emirleri ihtiva eden levhalar verilir. Tur'dan dönüşte kavminin bir buzağı yapıp ona taptığını gören Musa öfkelenerek levhaları yere atar ve kardeşi Harun'u hırpalar. Ardından kavminden seçtiği 70 kişiyle tövbe eder. Nihayet Musa kavminden kendilerine vaat edilen topraklara girmelerini ister. Fakat onlar kabul etmezler. Bunun üzerine oraya girmeleri yasaklanır ve 40 yıl çölde yaşamaya mahkum edilirler. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın hayatıyla ilgili başka bilgi yoktur. Bazı İslami kaynaklarda ise onun Harun'dan sonra 3 yıl daha yaşadığı kaydedilir. Rivayete göre Musa,
İsrailoğullarından Tevrat'a uyacaklarına dair söz aldıktan 40 gece veya 40 gün sonra kavminden ayrılmış ve onu bir daha gören olmamıştır. Mezar kazan meleklere rastlayan Musa kabrin kendisine ait olmasını arzu edince isteği kabul edilmiş ve kabre girdiğinde ruhunu teslim etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Musa, Hazreti Muhammed'i müjdeleyen bir peygamber olarak gösterilir, Hazreti Musa'ya Kelimullah denilmektedir. Çünkü Allah, Musa ile aracısız konuşmuştur. Onun hayatı, iman, sabır ve ilahi adaletin en güzel örneklerindendir. Allah'la aracısız konuşma şerefine nail olmuş, birçok mucizeye tanık olmuş ve ümmetine rehberlik etmiştir. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.